Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'nın pek çok noktasında olduğu gibi Belçika'da da koronavirüs alarmı ilan edilmiş vaziyette. Yeni tedbirler var. Bunun yanı sıra öncelikle vaka sayısına bakıyoruz. Vaka sayıları artık Belçika'da 30 bin rakamına kadar gelmiş vaziyette. Bu konuyla ilgili olarak Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü yetkilisi virolog Stefan van Gogh'tan bir açıklama var. Yapmış olduğu açıklamaya göre önümüzdeki günlerde vaka sayısı 50 bin olacak dedi. Vakaların çoğunun omikron varyantı kaynaklı olduğu bilgisini de veren Van Gogh, bu varyant delta varyantı gibi daha ciddi hastalığa sebep olsaydı şu anda hepimiz evlerimizde kapanmış olurduk dedi. Hastaneye yatırılma riskinin azaldığını görüyoruz. Bu oran delta varyantına göre %50 ila 70 daha düşük ama yine de önümüzdeki günler çok zor geçecek diyor. Omikron varyantının Avrupa'da görüldüğü ilk ülke olan Belçika'da son günlerde vaka sayısının artması tabii değerli izleyicilerimiz özellikle bizim vatandaşlarımız açısından da ciddi tehlike oluşturuyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Şu anda 504 kişi koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatıyor. Yaklaşık 11 milyon 400 bin nüfusu olan Belçika nüfusuna göre koronavirüsten en çok etkilenen ülke olmuş durumda şu anda Avrupa'da. Bugüne kadar 2,2 milyon vaka görülen ülkede 28.400 kişi maalesef koronavirüse bağlı olarak hayatını yitirdi. Peki aşılama oranları nedir bakıyoruz Belçika'da? Aşılama oranının birçok ülkeye göre yüksek olduğu Belçika'da nüfusun %76'sı tam aşılı. Belçika'da yaşayanların %40'ı da takviye dozlarını yaptırmış durumda. Yani 3. dozlarını yaptırmışlar. Evet değerli izleyicilerimiz, nüfusun %75'i oranında 76'sı hatta aşılı olmasına rağmen vaka sayısının bugün 30 binlere kadar gelmiş olması tabii kafalardaki soru işaretlerini de arttırıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde daha ne göreceğiz? Bakın bunları ben anlatırken şunun için anlatıyorum. Hiç kimse ben sıvıyı vurdurdum, bu işten kurtuldum diye bakmasın. Görüyoruz bu sıvıyı vurduran insanlar arasında hastaneye yatanlar da var, durumu ağır olanlar da var. O nedenle benim size naçizane tavsiyem arkadaşlar, kendinize dikkat edin. Değerli izleyicilerimiz, Belçika'da vaka sayısının artmasına rağmen alınan tedbirlerin gevşetildiğini görüyoruz. Bununla ilgili gelişmeleri aktaracağım. Federal hükümet, bölgesel ve yerel hükümetlerin Sağlık Bakanlarının toplantısında alınan kararlarla ilgili olarak bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Günde 100 binden fazla kişiye test yapabilmelerine rağmen test merkezlerinin yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor deniliyor. Hükümet ayrıca son günlerde çok sayıda çalışanın karantinaya girmesi nedeniyle iş yerlerinde işlerin aksamasının önüne geçmek istiyor deniliyor. Değerli izleyicilerimiz, Belçika'da yeni karara göre tatilden hemen sonra Covid-19 aşısının takviye dozunu olanlar ya da 5 ay önce tam aşısını tamamlamış olanlar Covid-19 hastalarıyla yüksek risk taşıyan temasta bulunmaları halinde karantinaya girmek ve PCR testi yapmak zorunda kalmayacak. Covid-19 hastalığına yakalandığı belirlenen kişilerle temas edenlerin daha önce karantinaya girmesi gerekiyordu. Bu kişiler 5. günde negatif sonuçlu PCR testiyle karantinadan çıkabiliyordu. Henüz takviye veya 3. dozunu olmamış kişilerle aşının son dozunu 5 aydan uzun süre önce olanlar için bu tür bir temasta karantina süresi 4 güne indirildi. Bu kişiler PCR testi yerine negatif sonuçlu kendi yaptıkları hızlı testle karantinadan çıkabilecek. Sonraki 3 gün boyunca da kendilerine hızlı test yapabilecek. Covid-19 semptomları gösteren kişilere PCR testi uygulaması devam edecek. Aşılı olup hastalığa yakalananlar 10 gün yerine 7 gün karantinada kalacak. Bu kişiler değerli izleyicilerimiz hastalık hafiflediğinde kendi yaptıkları testin negatif sonuç vermesi durumunda 7 günde karantinadan çıkabilecek. Aşı olmamış kişiler için ise kurallar hafifletilmedi. Aşı olmayanlar Covid-19'a yakalanırsa semptomların başladığı 1. gün ile sonraki 7. günde PCR testi yapmak zorundalar. 7. günde sonuç negatif olsa da 10. güne kadar PCR testi yaptırarak hepsinin negatif çıkması halinde karantinayı sonlandırabilecek. Yüksek riskli ülkelerde Belçika'ya girenler için ise geldikleri ilk günde test yaptırmak zorunluluğu devam edecek. Belçika'da Kasım'da artan vakalar Aralık sonuna kadar düştü ancak Aralık ayının son haftasında omikron varyantının etkisiyle hızlı arttı. Hızlı bir şekilde artmaya başlamıştı. Ülke genelinde Noel tatili nedeniyle normal günlere göre daha az test yapılmasına rağmen bu sayı 7 günde önceki haftaya göre %69 oranında arttı arkadaşlar. 11 bini buldu. Evet, Belçika'daki tablo bu ama şunu söyleyebiliriz. Durum önümüzdeki günlerde daha da ağırlaşacak. Yani aslında hafifletiyorlar gibi görünüyor ama bunun neticesi ne olacak inanın kestiremiyoruz. Benim düşüncem, üzülerek anlatıyorum bunu ama
İyi değil. Değerli izleyicilerimiz, Belçika'da federal hükümete bağlı çalışanlar bundan böyle mesai bittikten sonra yöneticilerinden gelen aramalara acil durumlar dışında cevap vermek zorunda değil. Bakalım detaylar neler? Hükümetin yayımladığı genelgeye göre 1 Şubat'tan itibaren memurlara mesai bitiminde fiş çekme hakkı tanınacak. Bir memur normal çalışma saatleri dışında yöneticisinden gelen aramayı veya mesajı istemezse yanıtlamayacak. Acil, istisnai, öngörülmeyen bir sonraki mesai saatine kadar beklemeyecek önemli durumlarda bu kural geçerli olmayacak. Federal hükümetin çalışanları işle ilgili aramayı veya mesajı cevaplamamaları nedeniyle iş yerinde dezavantajlı hale getirilemeyecek. Belçika Devlet Hizmetleri Bakanı Petra de Sutter genelgeyi açıklarken aşırı iş yükünün yarattığı stres ve tükenmişliğin önüne geçmek amacıyla bu adımı attıklarını söyledi. Mesai bitiminden sonra fiş çekmenin yani telefonlara bakmamanın daha sürdürülebilir enerji seviyesi ortaya çıkarttığını, verimliliği arttırdığını belirten yetkili, bilgisayarlar bir türlü kapatılamıyor, sürekli akıllı telefonunuza gelen e-postaları okuyorsunuz. İnsanları bundan korumak için artık yasal olarak fiş çekme hakkı tanıyoruz ifadelerini kullandı. Evet değerli izleyicilerimiz, böyle bir açıklama, bu da güzel bir açıklama bence. En azından insanların evinde bir nebze olsun daha da istirahat etmelerini, acaba ne oldu, ne bitti, kim aradı, kim aramadı demelerinin önüne geçecek. Telefonu kapatıyorsun, fişi çekiyorsun, olay bitiyor değerli izleyicilerimiz. Koronavirüsle ilgili maalesef tablo hiç de iyi değil. Aslında sadece Belçika genelinde değil, Avrupa'nın tamamında çok kötü. Almanya'da durum hiç iyi değil arkadaşlar. Özellikle önümüzdeki haftadan sonra mevcut durumun en az 3 katına çıkması bekleniyor. Hastanelerdeki yoğunluk, yoğun bakımlardaki yoğunluk da maalesef çok hızlı bir şekilde artıyor. Bakalım ne olacak? İnşallah daha fazla hasar olmadan atlatırız diye umut ediyoruz. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi siz de videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bize iletebilirsiniz. Ayrıca gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa bunları da yine yorum bölümüne yazarak bana ulaştırabilirsiniz. Ya da bizim kanalımızın Instagram ya da Facebook hesapları vasıtasıyla bana ulaşabilirsiniz.